Nisan 1889, Yukarı Avusturya'nın küçük kasabası Braunau am Inn. Avrupa tarihine damgasını vuracak bir figür işte burada dünyaya geldi. Adı Adolf Hitler. Babası Alois Hitler aslında Maria Schicklgruber'in gayrimeşru çocuğuydu. Hayatının büyük bölümünü annesinin soyadıyla yani Schicklgruber olarak geçirmişti. Ancak resmi belgelerdeki bir hata tarihin akışını değiştirdi ve bu hata Hitler soyadını doğurdu. Alois otoriter, sert ve huysuz bir adamdı. Mesleği gümrük memurluğuydu ve o dönemde bu görev adeta yarı askeri bir disiplin gerektiriyordu. Çalışkanlığı sayesinde yükseldi ve kıdemli gümrük müfettişi oldu. Fakat evin içinde yarattığı huzursuzluk, gölgesi gibi hep peşindeydi. 3 evlilik yapmış ve 9 çocuğu olmuştu. Adolf bu çocukların en küçüğüydü. Annesi Clara Pölzl ise köylü bir aileden gelen, dindar ve şefkatli bir kadındı. Henüz 24 yaşındayken kendisinden 23 yaş büyük olan Alois ile evlendi. O sırada Clara 24, Alois ise 47 yaşındaydı. Clara'nın naif ve şefkatli yapısı, Alois'in sert ve buyurgan tavırlarıyla sürekli çatışıyordu. Hitler ailesinin içindeki bu çelişkili ortam, Adolf'un çocukluğunu şekillendiren ilk büyük izleri bıraktı. İşte ileride dünyanın kaderini değiştirecek adamın hikayesi, böyle bir evin duvarları arasında başladı. Adolf Hitler'in kökenleri üzerine tarih boyunca birçok tartışma yaşandı. Bunlardan en dikkat çekeni ise onun kısmen Yahudi kökenli olabileceğine dair iddialar oldu. Bu teori, ailesinin geçmişinde yaşanan bir belirsizliğe dayanıyordu. Hitler'in büyükannesi Maria Anna Schicklgruber hiçbir zaman evlenmemişti. Ancak 40'lı yaşlarının başında, yani çocuk doğurma çağının sonuna yaklaşırken evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuk, ileride Adolf Hitler'in babası olacak Alois Hitler'di. Fakat kritik soru şuydu: Maria Anna'nın çocuğunu dünyaya getirmesine neden olan baba kimdi? Yıllar sonra 1930'lu yılların başında bu mesele Nazi Partisi'nin en üst kademelerine kadar taşındı. Hitler'in siyasi yükselişi sürerken üst düzey bir Nazi yetkilisi, gelecekte Polonya Genel Valisi olacak Hans Frank, bu konuyu araştırmakla görevlendirildi. Frank'in resmi raporunda herhangi bir tartışmalı bulgu yer almadı. Ancak özel sohbetlerinde farklı bir tablo çizdi. Frank, Maria Anna Schicklgruber'in bir dönem Yahudi kökenli Frankenberger ailesi için aşçı olarak çalıştığını ve bu dönemde aileden Leopold Frankenberger adındaki bir gençle ilişki yaşamış olabileceğini öne sürdü. Frank'in anlatımına göre Alois'in babası işte bu kişi olabilirdi. Ayrıca Frankenberger ailesinin Alois'in yetiştirilmesi sırasında maddi destek sağladığını ve bunun da Leopold'un çocuk için bir sorumluluk hissettiğini gösterdiğini iddia etti. Bu iddialar tarihçiler tarafından her zaman şüpheyle karşılandı. Ancak tartışmalar hiç bitmedi. 2010 yılında yapılan bir DNA çalışması, Hitler'in genetik olarak Yahudi kökenli olabileceğini bir kez daha gündeme taşıdı. Tüm bu noktalar ışığında kesin bir delil hala bulunmuş değil. Hitler'in olası Yahudi kökeni, belgeler ve kanıtlar yetersiz olduğu için bugün hala yalnızca bir teori olarak varlığını sürdürüyor. İlginç fakat kanıtlanmamış bir ihtimal. Adolf Hitler'in erken yaşamı kolay geçmedi. Alois ile Clara'nın evliliğinden doğan 3 çocuğu Gustav, Ida ve Otto küçük yaşta hayata veda etti. Otto doğumundan sadece birkaç gün sonra öldü. Gustav ve Ida ise Aralık 1887 ve Ocak 1888'de birkaç hafta arayla difteri salgınından dolayı yaşamlarını kaybettiler. Bu trajik kayıpların ardından Adolf, Clara'nın hayatta kalan en büyük çocuğu oldu. Adolf'un annesi Clara'ya olan düşkünlüğü onun kişiliğinde derin izler bıraktı. Bazı tarihçilere göre ileriki yıllarda görülen narsisizminin bir kısmı kendisine hayranlıkla bağlı olan annesiyle olan bu özel ilişkiden kaynaklanıyordu. Fakat aynı şey babası için asla söylenemezdi. Alois Hitler sert, otoriter ve kaba bir adamdı. İçkiye fazlasıyla düşkündü ve zamanının çoğunu yerel meyhanelerde geçirirdi. Eve döndüğünde ise karısına ya da çocuklarına sevgi göstermek yerine çoğu kez öfke ve şiddet sergilerdi. Clara ve çocukları Alois'in düzenli fiziksel saldırılarına maruz kaldı.
Hitler ailesinin ev ortamı sürekli bir gerginlik ve şiddet atmosferi içindeydi. Adolf büyüdükçe onun sağ testisinin inmemiş olduğu, tıpta monorşizm olarak bilinen durum geliştirdiğine dair iddialar ortaya çıktı. Bu söylenti, başlangıçta İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin söylediği bir alaycı şarkıya dayanan bir şehir efsanesi olarak görülüyordu. Ancak 2015'te yapılan bir akademik çalışma bu iddiaları yeniden gündeme getirdi. Araştırmaya göre 1923 sonunda Bavyera'da hapsedildiğinde zorunlu olarak yapılan tıbbi muayenenin belgeleri yeniden incelendiğinde Hitler'in gerçekten de bu duruma sahip olduğu sonucuna varıldı. Böylece Adolf'un çocukluğu sadece aile içindeki kayıplar ve şiddetle değil, aynı zamanda tıbbi bir kusurla da gölgelenmişti. Ve bu karanlık başlangıç, onun ilerideki karmaşık kişiliğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olarak kaldı. Hitler ailesinin hayatı Adolf'un gençliğinde göçebe bir karakter taşıyordu. Alois, 1890'ların başında kıdemli bir gümrük memuru olarak görev yapmaya devam etti. 1892'de Passau kasabasına tayin edildi. Burada 2 yıl kaldıktan sonra Avusturya'nın en büyük kent merkezlerinden biri olan Linz'e atandı. O sıralarda Clara yeni bir çocuk dünyaya getirmişti. Edmund. Böylece Clara, küçük Adolf, Edmund ve Alois'in önceki evliliğinden olan 2 büyük çocuk, Alois Junior ve Angela ile Passau'da kaldı. Kısa süre sonra Alois emekli oldu. Birikimlerini ve emekli maaşını kullanarak Linz'in yaklaşık 50 kilometre uzağında bir çiftlik satın aldı. Ancak çiftçilik girişimi başarısız oldu. Aile 1890'ların sonunda yeniden Passau'ya dönmek zorunda kaldı. Bu yıllar Adolf için zorluydu. Küçük kardeşi Edmund 1900 yılında hayatını kaybetti. Ancak aynı dönemde Hitler ailesine yeni bir birey katıldı. 1896 doğumlu Paula Hitler. Paula, ailenin uzun ömürlü az sayıdaki üyesinden biri olarak yıllarca hayatta kalacaktı. Adolf, Linz'de gönderildiği okulda başarısız oldu. Bu durum otoriter babası Alois'in büyük öfkesini çekti. Fakat Alois'in Ocak 1903'teki ölümü, Adolf'un üzerinde yıllarca süren baskıyı sona erdirdi. 17 yaşına bastığında 1907'de Linz'den ayrıldı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun görkemli başkenti Viyana'ya gitti. Burada güzel sanatlara karşı büyük bir ilgi geliştirdi. Viyana, o yıllarda Avrupa sanatının kalbinin attığı bir şehirdi. İzlenimcilik ve sonrası izlenimcilik hala etkisini sürdürürken, ekspresyonizm gibi yeni sanat akımları da hızla yükseliyordu. Hitler bu akımın bir parçası olmak istedi. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne birkaç kez başvurdu. Ancak her seferinde reddedildi. Sanatsal hayal kırıklığına bir başka büyük kayıp eklendi. Aşırı sevgiyle bağlı olduğu annesi Clara, 21 Aralık 1907'de meme kanserinden öldü. Bu ölüm, Hitler'in genç ruhunda derin bir yara açtı. Buna rağmen ressam olma hayallerinden tamamen vazgeçmedi. Ne var ki Hitler'in sanat yeteneği sınırlıydı. 1900'lerin sonu ve 1910'ların başlarında yaptığı sulu boya resimler mütevazı bir seviyeyi gösteriyordu. Basit manzara sahneleri çizebiliyor, Viyana'nın ünlü binalarını makul biçimde resmedebiliyordu. Ancak eserleri derinlikten ve duygusal etkiden yoksundu. O dönemde eserlerini gören pek çok eleştirmen ona resim yerine mimarlığa yönelmesini tavsiye etti. Zamanla özellikle 1912'de yaptığı Die Karlskirche im Winter adlı eserde görüldüğü gibi teknik açıdan bazı gelişmeler kaydetti. Böylece Hitler'in gençlik yılları başarısızlıklarla, kayıplarla ve kırık sanat hayalleriyle şekillendi. Onu gelecekte bambaşka bir yola sürükleyecek karanlık adımlar işte bu dönemde atılmaya başlandı. 1909 yılına gelindiğinde Adolf Hitler'in sanatçı olma hayali artık ekonomik bir çöküşe dönüşmüştü. 1903'te babasının ve 1907'de annesinin ölümünden kendisine kalan küçük mirası çoktan tüketmişti. Kısa süre sonra geçimini sağlamak için hamallık gibi tuhaf işlerde çalışmaya başladı. Sulu boya resimlerini satmaya da girişti. Ancak bunlar ne galerilere girdi ne de sanat çevrelerinde değer buldu. Daha çok Viyana yaşamının sıradan manzaralarını evlerinin duvarına asmak isteyen halka satıldı. Bir süre sonra tamamen parasız kaldı.
1900, 109 ve 1910'un büyük bölümünü Viyana'daki evsiz barınakları ve erkek pansiyonları arasında geçirdi. Sokaklarda, barınaklarda ve ucuz pansiyonlarda hayatta kalmaya çalışan bu genç adam, ileride modern tarihin en etkili ve yıkıcı figürlerinden biri olacaktı. Hayatında hem serseriliği hem de devlet başkanlığını yaşamış bu denli uç örnekler tarihte çok azdır. Hitler'in 1907 ile 1913 arasındaki Viyana yılları öylesine zor geçmişti ki, birçok tarihçi onun Alman olmayan topluluklara duyduğu nefretin, özellikle de dönemin Avrupa'sında yaygın olan antisemitizmin bu dönemde kök saldığını düşünmektedir. Mayıs 1913'te Hitler, Güney Almanya'nın Bavyera bölgesindeki Münih'e taşındı. Burası hem kendi kaderinin hem de doğacak olan nasyonal sosyalist ideolojinin şekilleneceği yer olacaktı. Birkaç ay sonra Avusturya Macaristan ordusuna çağrıldı. Ancak tıbbi nedenlerle muaf tutuldu. Bu durumu sonradan Avusturya Macaristan çok etnikli yapısı nedeniyle Alman olmayan bir ülkeydi diyerek memnuniyetle karşıladığını iddia etti. Muafiyetin gerekçesi doğru olsa da onun gerçek heyecanı başka yerdeydi. Çünkü Temmuz 1914'ün son günlerinde Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Ağustos ayında milyonlarca genç Avrupalı gibi Adolf Hitler de gönüllü olarak Alman İmparatorluk Ordusu'nun Bavyera birliklerine katıldı. Kısa süre sonra kendisini Batı cephesinde Flanders ve Kuzeydoğu Fransa'daki kanlı siperlerde buldu. 4 yıl boyunca bir ulak olarak görev yaptı. Cephe gerisindeki karargahlarla ön saflar arasında mesaj taşıdı. Bazen de 1. Ypres Muharebesi ve 1917'de Passchendaele gibi en sert çatışmaların tam ortasında bulundu. Birkaç kez yaralandı. Gösterdiği cesaret nedeniyle Demirhaç 2. sınıf, ardından 1. sınıf ve siyah yara rozetiyle ödüllendirildi. Savaşın sonlarına doğru Almanya artık ilk kez kendi topraklarının İngilizler, Fransızlar ve Amerikalılar tarafından işgal edilme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. 15 Ekim 1918'de bir hardal gazı saldırısında geçici olarak kör oldu. Hastanede iyileşmeye çalışırken İmparator II. Wilhelm'in tahttan indirildiğini, Almanya'nın teslim olduğunu ve 11 Kasım 1918'de mütarekenin imzalandığını öğrendi. Hitler daha sonra bu haberleri aldığında duyduğu şokun ve ihanete uğramışlık hissinin onu ikinci kez geçici körlüğe sürüklediğini iddia etti. Bu iddia tartışmalı olsa da birçok tarihçi onun savaş deneyimlerinin sonucunda o dönemde kabuk şoku olarak bilinen ve bugün travma sonrası stres bozukluğu TSSB olarak adlandırılan bir rahatsızlık yaşadığını öne sürdü. Eğer öyleyse, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşadığı bu travmalar, Hitler'in sonraki yaşamındaki kişilik bozukluklarını, davranışlarını ve siyasi tutkusunu şekillendiren en önemli unsurlardan biri olmuş olabilir. Savaş sona erip yaralarından iyileştikten sonra Adolf Hitler Münih'e geri döndü. Almanya yoğun bir siyasi ve sosyal çalkantı içindeydi. Alman devrimi sürüyordu. Bir yanda sosyalist gruplar 1917'deki Rus devrimini örnek alarak Berlin, Münih ve diğer şehirleri ele geçirmeye çalışıyor, diğer yanda sağcı gruplar sosyalistlere direnmek için Freikorps adında düzensiz birlikler oluşturuyordu. Bu çalkantılı dönemde Hitler, Bavyera'nın canlı siyasi atmosferine hızla çekildi. Orduda istihbarat görevi yürütürken araştırmakla yükümlü olduğu küçük bir örgüt dikkatini çekti. Anton Drexler'in kurduğu Alman İşçi Partisi. Başlangıçta sıradan bir inceleme görevi gibi görünen bu ilişki kısa sürede derin bir bağlılığa dönüştü. Özellikle de Drexler'in Almanya savaş sonunda ihanete uğradı fikri Hitler'i güçlü biçimde etkiledi. Bu yıllarda tuhaf bir paradoks ortaya çıktı. Hitler esas olarak Alman İşçi Partisi ile özdeşleşmişti. Ancak aynı dönemde Bavyera'daki komünist hareketle de bağlantılı göründü. 1919 baharında komünistler Bavyera Sovyet Cumhuriyeti'ni ilan etmiş. Fakat kısa sürede yenilmişlerdi. Hitler'in bu dönemde komünistlere karşı tavrı belirsizdi. Kimi kaynaklar onun ordu adına görev yaptığını, kimileri ise gerçekten onlarla sempati duyduğunu iddia eder.
Hatta 1919'da Yahudi Alman komünist Kurt Eisner'in cenazesine yas bandı takarak katıldığı bilinir. Bugün bakıldığında bu faaliyetler Hitler'in daha sonraki fanatik anti-komünist kimliğiyle çelişkili görünür. Ancak 1920'ci yıllar ve 30'larda pek çok faşist lider önce sol hareketlerle temas kurup sonrasında aşırı sağa kaymıştır. Her iki ideoloji de toplumun bütünleşik bir yapı halinde işlemesi gerektiğine vurgu yapıyordu. Nitekim Hitler'in yön vereceği hareketin resmi adı Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi olacaktı. Drexler'in partisinde yerini sağlamlaştıran Hitler'in siyasi ideolojisi hızla netleşmeye başladı. Drexler'in yanı sıra Dietrich Eckart'ın etkisiyle kökleri Völkisch milliyetçi geleneğe dayanan bir dünya görüşü benimsedi. Bu ideoloji aşırı milliyetçiydi, antikapitalistti, Marksizm karşıtıydı ve Alman halkını yüceltmeyi amaçlıyordu. Geçmişte Almanların doğuya doğru yayılmasını hatırlatarak yeni bir Alman Reich'ının Lebensraum yani yaşam alanı kazanması gerektiğini savunuyordu. Hitler'in Versay Antlaşması'na duyduğu nefret bu dönemde pekişti. Ayrıca partinin amblemi olarak svastikanın kabul edilmesinde de öncü rol oynadı. Kırmızı zemin üzerinde siyah svastika partinin simgesi haline geldi. Aynı zamanda antisemitizmi de giderek radikalleşiyordu. 1919'da Münih'teki çevresine Yahudilerin Alman toplumundan tamamen silinmesi gerektiğini yazıyordu. 1920'de baharında partinin adı daha geniş kitleleri çekmek için değiştirildi. Alman İşçi Partisi artık Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi idi. Bu adın kısaltması tarihe geçecek kelimeyi doğurdu. Nazi. Hitler artık sadece bir üye değil, hareketin yükselen figürüydü. Münih'in anarşik siyasi ortamında yaptığı coşkulu miting konuşmaları kısa sürede kalabalıkları etkilemeye başladı. Enerjik üslubu ve sahne performansıyla dikkat çekiyor, insanları bazen meraktan, bazen öfkeyle kendisine çekiyordu. 1921 yazında Nürnberg merkezli Alman Sosyalist Partisi ile yapılması planlanan birleşmeyi fırsat bilerek kurucu Drexler'i saf dışı bıraktı. O andan itibaren partinin tartışmasız lideri artık Adolf Hitler'di. 1921'den 1923'e kadar geçen 2 yıl Nazi hareketi için kritik bir büyüme dönemi oldu. Popülerliği Münih ve Bavyera dışına fazla taşmasa da bu süreçte hareketin geleceğini şekillendirecek isimler partiye katıldı. Hermann Göring, Heinrich Himmler, Ernst Röhm ve Rudolf Hess. Nazi Partisi artık sadece küçük bir işçi topluluğu değil, ileride Almanya'nın kaderini değiştirecek bir ideolojik makineye dönüşüyordu. Hitler ve Nazi hareketi, Münih ve Bavyera'daki uç grupların ötesinde ün kazanma fırsatını ilk kez 1923 yılının kış aylarında yakaladı. O döneme kadar Alman devriminin yarattığı kriz ve savaş sonrası Almanya'yı felce uğratan hiperenflasyon yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Yeni para birimleri Rentenmark ve Reichsmark devreye sokulmuş, ülke istikrar arayışına girmişti. Hitler içinse bu, hükümetin tam anlamıyla toparlanmasından önce bir darbeyle iktidarı ele geçirmenin uygun zamanıydı. 8 Kasım 1923 gecesi yaklaşık 600 kişilik Nazi Sturmabteilung, SA birliğiyle Münih'in en büyük birhanelerinden birini bastı. Burada şehri ve ardından Bavyera hükümetini ele geçireceğini duyurdu. Fakat bu girişim başından sonuna kadar kötü planlanmıştı. Hitler ertesi sabah harekete geçmekte gecikmişti. Birhane baskını sırasında kaçmalarına izin verilen bazı Bavyera yetkilileri güvenlik güçlerini uyarmıştı. Ertesi sabah Münih polis ve güvenlik kuvvetleri Nazilerin şehir merkezine doğru yürüyüşünü durdurdu. Kısa süren bir çatışmanın ardından darbe başarısız oldu. Nazi liderleri kaçtı. Yıllar sonra Münih Birahane darbesi Nazi mitolojisinde efsaneleşecekti. Ama gerçekte dağınık ve beceriksiz bir teşebbüsten öteye gidememişti. Hitler darbe sonrası kaçsa da kısa sürede yakalandı. 24 Şubat 1924'te yargılanmaya başladı. 5 hafta süren davanın sonunda yüksek ihanetten suçlu bulundu. Ancak yargılama süreci Hitler için bir zaferdi. Çünkü dava boyunca görüşlerini dile getirme şansı buldu. Alman siyaseti ve toplumu hakkındaki fikirlerini sadece Münih'te değil, tüm Almanya'da gazeteler aracılığıyla duyurdu. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Landsberg hapishanesine gönderildi. Fakat cezayı tam olarak çekmedi.
bir yıldan kısa sürede serbest bırakıldı. Bu süre, Hitler'in siyasi geleceğini belirleyen en önemli dönemlerden biri oldu. Çünkü burada Weimar Cumhuriyeti'ni silahla değil, içeriden parlamenter süreçleri kullanarak yok etme stratejisini benimsedi. Ve burada Mein Kampf, Benim Mücadelem adlı siyasi manifestosunu kaleme aldı. Mein Kampf, bugün en çok Hitler'in ırkçı ideolojisinin bir yansıması olarak hatırlanır. Bu doğru olmakla birlikte eser aynı zamanda kıtayı yönetmek için yeni Nazi ve paramiliter örgütlenmelerin nasıl kullanılacağını anlatıyor, doğuda Lebensraum yani yaşam alanı kazanarak yeni bir Germen İmparatorluğu kurma hayalini detaylandırıyordu. Hitler'in düşünceleri dönemin Avrupa entelektüel modasına da yaslanıyordu. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında ırk hiyerarşilerine dair sözde bilimsel teoriler büyük yankı bulmuştu. Bilim insanları kafataslarını ölçerek ırkların zeka farklılıklarını kanıtlamaya çalışıyor, Darwin'in teorilerini çarpıtarak Avrupalıların diğer kıtalardaki halklardan öte evrimleştiğini iddia ediyorlardı. Bu sahte bilimsel söylem, evgenik uygulamalara ve daha gelişmiş kabul edilen ırkların diğerleri üzerinde tahakküm kurmasının meşru olduğu fikrine zemin hazırlıyordu. Hitler bu görüşlerin birçok savunucusundan etkilenmişti. Özellikle de 1920. yıllarda eserleri büyük yankı uyandıran Hans F. K. Günther'den. Günther, Avrupa'daki ırk gruplarını hiyerarşik bir tabloya oturtmuş, Germen ve Nordik halkı en tepeye, Yahudiler ve Slavları en alta yerleştirmişti. Bu fikirler, Hitler'in düşünce dünyasını şekillendiren en güçlü etkenlerden biri oldu. Landsberg'de geçen bu aylar, Hitler'i başarısız bir darbeciden, ideolojisini sistematik bir doktrine dönüştüren bir siyasetçiye çevirdi. Ve bu dönüşüm çok geçmeden Almanya'nın geleceğini kökten değiştirecek yolun taşlarını döşeyecekti. Hitler'in ideolojik dünyasını yalnızca 1920. yılların çalkantılı Alman siyaseti ve kültürüyle sınırlı görmek eksik olur. Çünkü onun fikirlerinin büyük bölümü Alman İmparatorluğu'nun daha önceki 10 yıllarında zaten toplumsal söylemde yer etmişti. 1870'lerin ve 1880'lerin Yahudi kültürünün sözde sorunlu unsurlarına dair fikirler Alman kamuoyunda sıkça dile getiriliyordu. Aynı dönemde ulusal canlanma, yani Alman halkının yükseltilmesi üzerine de yoğun tartışmalar vardı. 1890'lar ve 1900'lerde bu fikirler, yeni birleşmiş Almanya'nın büyük güçler arasındaki yerini almak ve kendi sömürge imparatorluğunu kurmakla ilişkilendirilmişti. Ancak 1920. yıllarda işler değişti. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda gelen ağır yenilgi, Versay Antlaşması'nın yarattığı aşağılama ve ekonomik çöküş, bu görüşleri çok daha uğursuz bir boyuta taşıdı. Aslında Alman devleti daha 1900'lerin ortasında ilk soykırımını işlemişti. Bugünkü Namibya topraklarında, Güneybatı Afrika'sında Herero ve Namakwa halkına karşı yürütülen yok etme kampanyası. Dolayısıyla 1909'daki aşırı sağcı bir Alman milliyetçisini 1920. yılların ortasında bir Nazi mitingine götürseniz, duydukları ona büyük ölçüde tanıdık gelirdi. Hitler, 1924 Noel arifesinde Landsberg hapishanesinden serbest bırakıldı. Başarısız bir darbe girişimi nedeniyle aldığı cezanın bir yıldan azını yatmıştı. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz Nazi Partisi'ni yeniden inşa etmeye girişti. Şubat 1925'te Bavyera yetkililerini partinin yeniden faaliyet göstermesine ikna etmeyi başardı. Bunun karşılığında Hitler artık şiddet yoluyla değil seçimler ve parlamento aracılığıyla iktidara yürüyeceğine dair söz vermek zorundaydı. 1925 baharına gelindiğinde ise Almanya artık farklı bir ülkeydi. Hiperenflasyon geride kalmış, siyasi ve toplumsal kaos nispeten yatışmış, ülke ekonomik bir toparlanma sürecine girmişti. Bu yeni ortamda Hitler ve müttefikleri Nazi hareketini sandıkta büyütmeye odaklandılar. 1925 ile 1929 yılları partiyi yeniden örgütlemek, ülke genelinde teşkilatlanmak ve Nazileri ulusal bir siyasi güç haline getirmek için harcandı.
Fakat bu dönemde Hitler'in karşısında rakipler de vardı. Bunların başında Nazi Partisi'nin daha sol kanadını temsil eden Strasser kardeşler, Gregor ve Otto geliyordu. Strasserler özellikle Kuzey Almanya'daki şubelerde desteklerini büyütmüşlerdi. Hitler'in ana tabanı ise Münih ve Güney Bavyera'da yoğunlaşmıştı. Bu iç çekişme partinin geleceğini tehdit eder hale geldi. Hitler'in üstünlüğü sağlaması 14 Şubat 1926'daki Bamberg Konferansı'yla oldu. Burada partinin geniş bir kesimini kendi çizgisine çekmeyi başardı ve Strasser'ların etkisini büyük ölçüde kırdı. Ancak onlar birkaç yıl daha potansiyel bir tehdit olmaya devam ettiler. Tüm bu gelişmeler Hitler'in henüz her şeye hakim Führer olmadığı döneme aittir. 1934'te şansölyelik ve cumhurbaşkanlığını birleştirip Ernst Röhm ve SA tehdidini ortadan kaldırana dek Hitler'in rakipleri vardı. Ama 1920. yüzyılın ikinci yarısı onun liderlik pozisyonunu sağlamlaştırdığı ve Nazi hareketini Almanya'nın siyaset sahnesinde kalıcı bir güç haline getirdiği yıllar oldu. Her şeye rağmen Nazi Partisi ne Hitler'in liderliğinde ne de Strasser kardeşlerin etkisi altında büyük bir seçim başarısı elde edebildi. 1928 Reichstag seçimlerinde Almanya genelinde yalnızca 810 bin kişi onlara oy verdi. Bu, partinin ulusal parlamentodaki temsilci sayısını 14'ten 12'ye düşürdü. Oysa birkaç yıl önce parti hala yasaklıydı ve Ulusal Sosyalist Özgürlük Hareketi adı altında seçime girmişti. Hitler bu dönemde artık partinin tartışmasız lideriydi. Nazi Partisi'ni demokratik bir parti gibi değil, bir suç örgütü gibi yönetiyordu. Hareket esasen Münih merkezliydi. Diğer şehirlerde şubeleri bulunsa da tıpkı savaşlar arası dönemde New York ve Chicago'dan yayılan İtalyan-Amerikan mafyası gibi Naziler de küçük hücreler halinde örgütleniyordu. 1925'ten itibaren parlamenter demokrasiye katılmış görünüyorlardı. Ama arka planda hala yasa dışı yöntemlerden besleniyorlardı. Partinin paramiliter kanatları SA ve SS sokaklarda şiddet uyguluyor, rakipleri sindiriyor ve Nazi hareketinin çıkarlarını zorla kabul ettiriyordu. Bu süreçte elde edilen yasa dışı gelirler partinin finansmanında önemli rol oynuyordu. Münih çevresindeki çeşitli noktalarda Hitler'le birebir görüşmeler yapılıyor, emirler alınıyor, parti misyonunun nasıl yayılacağı kararlaştırılıyordu. Demokratik bir partide beklenecek iç oylamalar ve şeffaf süreçler yoktu. Bunun yerine Hitler bir mafya babası gibi himaye dağıtıyor, kendi sadık adamlarını şehirlerde ve kasabalarda görevlendiriyordu. Bu yapı Hitler'in iktidara gelişinden sonra bile değişmedi. Üçüncü Reich'ın önde gelen tarihçileri Nazi yönetimini bir kabineden ziyade Hitler'in tepesinde bulunduğu bir hiyerarşi piramidi olarak tanımlar. En üstte Hitler, onun altında bölgesel liderler ve generaller, daha altta uygulayıcılar ve sokak şiddetinden sorumlu tetikçiler vardı. En geniş katmanda ise boyun eğdirilen Alman halkı bulunuyordu. 1920. yılın sonu ve 1930. yılın başında Münih Nazi çevresinde skandallar eksik olmadı. Parti, toplumun kenarına itilmiş insanları ve eksantrikleri çekiyor, Nazi toplantıları sık sık tuhaf ve uygunsuz davranışlara sahne oluyordu. Hitler de bu skandallardan uzak kalamadı. 1925'te 17 yaşındaki üvey yeğeni Geli Raubal, Hitler'in üvey kız kardeşi Angela'nın kızı, annesiyle birlikte Bavyera'ya taşındı. Angela yıllar önce eşini kaybetmişti. Bir süre sonra Angela Hitler'in ev yardımcısı oldu ve kızı Geli ile birlikte Adolf'un evine yerleşti. Hitler 1927'den itibaren genç yeğeninin hayatını kontrol etmeye başladı. Gelinin dairesinden çıkışlarını kısıtlıyor, kiminle görüşeceğini belirliyor, adeta onun hayatının her ayrıntısına müdahale ediyordu. Kısa süre içinde Hitler ve Geli arasında uygunsuz bir ilişkinin var olduğuna dair söylentiler yayıldı. Bu ilişkinin cinsel bir boyutu olup olmadığı tarihçilerin tartıştığı bir konudur. Kimilerine göre Strasserler ve diğer rakipler Hitler'i karalamak için bu dedikoduları büyütmüştü. Ancak kesin olan bir şey vardı. Üvey amcayla üvey yeğen arasındaki ilişki en azından uygunsuzdu. 1930'ların başında Münih çevresinde Geli'nin Hitler'den hamile kaldığına dair iddialar dahi ortaya çıktı. Gerçeği asla bilemeyeceğiz. Çünkü Geli Raubal 18 Eylül 1931'de Münih'teki Hitler'in dairesinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.
Resmi rapora göre intihar etmişti. O gün Hitler şehirde değildi. Nürnberg'e gitmişti ve ayrılmadan önce Geli ile hararetli bir tartışma yaşamıştı. Geli'nin ölümü Hitler'i derin bir depresyona sürükledi. Sonraki yıllarda onu hayatında sevdiği tek kadın olarak tanımlayacaktı. Bu olay Hitler'in özel yaşamındaki en karanlık ve en gizemli bölümlerden biri olarak kaldı. Hitler ve üvey yeğeni Geli Raubal arasındaki tartışmalı ilişkinin gölgesinde Nazi Partisi Almanya'daki kritik bir dönemeçten geçti. 1920. yıllar boyunca birçok Alman için Nazi hareketi bir şakadan ibaretti. Tehlikeli bir şaka. Çünkü 1923'te Bavyera'da hükümeti devirmeye kalkışmışlardı ama gerçekçi bir iktidar adayı olarak görülmüyorlardı. 1928 Reichstag seçimlerinde aldıkları oy oranı sadece %2,6 idi. Eğer Bavyera'daki hoşnutsuz erkek tabanı olmasa bu oran daha da düşük olacaktı. Ancak 1929'da Wall Street'in çöküşü ve ardından gelen büyük buhran her şeyi değiştirdi. Almanya hızla yeni bir krize sürüklenirken Nazilerin uzun zamandır dile getirdiği öfke, kin ve intikam mesajları yeniden yankı buldu. 1930 federal seçimlerinde yaklaşık 6,5 milyon Alman onlara oy verdi. Sosyal demokratlar dışında hiçbir parti bu başarıya yaklaşamadı. Hitler'in coşkulu mitinglerdeki konuşmaları 1930'ların başında adeta bir dini vekt hali yarattı. Birçok tanık onun kişisel manyetizmasından ve kitleler üzerindeki hipnotik etkisinden söz etti. Ama bu tek başına yetmezdi. Joseph Goebbels'in kurduğu dev propaganda imparatorluğu Nazi hareketinin yükselişinde kritik rol oynadı. 1932 yazında Nazi Partisi, Reichstag seçimlerinde oyların %37'sini alarak ülkenin en büyük partisi oldu. Neredeyse her 5 Almandan ikisi bu tuhaf Avusturyalı ve yandaşlarına oy vermişti. Ancak hiçbir parti onlarla koalisyon kurmak istemedi. Hitler, hükümete ancak şansölye olursa gireceğini ilan etti. Bu rest, Ocak 1933'te karşılık buldu. Merkez partiler ve büyük iş çevreleri Hitler'i şansölye yapan bir koalisyon anlaşması imzaladılar. Onu kontrol edebileceklerini sandılar. Ne kadar yanıldıklarını çok geçmeden anlayacaklardı. 1933'ün ilk aylarından itibaren Naziler tüm siyasi muhalefeti ortadan kaldırdı. 1934 yazında Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg'un ölümüyle Hitler şansölyelik ve cumhurbaşkanlığını birleştirdi. Kendini Führer, lider ilan etti. Weimar Cumhuriyeti sona ermiş, 3. Reich doğmuştu. Ama Hitler'in iktidarı kusursuz değildi. Yıllar önce Mein Kampf'ta bahsettiği fırtına birlikleri SA, Ernst Röhm'ün liderliğinde devasa bir güç haline gelmişti. 1933'ün sonunda 3 milyondan fazla üyeye sahiptiler. Röhm'ün orduyu kendi komutası altına alacağına dair söylentiler dolaşıyordu. Bu Hitler için büyük bir tehdit demekti. 30 Haziran 1934'te harekete geçti. Almanya genelinde başlayan ve 2 gün süren kanlı operasyon, tarihe uzun bıçaklar gecesi olarak geçti. Röhm ve SA liderlerinin yanı sıra Gregor Strasser gibi parti içindeki muhalifler ve geçmişten kalan düşmanlar da öldürüldü. Münih darbesini engellemiş olan bazı eski yetkililer bile bu tasfiyeden kurtulamadı. Bu olay Hitler'in iktidarı ele geçirdikten sonra ne kadar acımasız olabileceğini açıkça ortaya koydu. Artık Almanya'nın tek hakimi haline gelen Hitler'in amacı, ülkenin ekonomik, siyasi ve askeri gücünü hızla toparlayıp yeni bir Avrupa Savaşı başlatmaktı. Bu savaş, Almanya'yı kıtanın baskın gücü yapacak, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tersine çevirecekti. Elbette Versay Antlaşması'nın aşağılamasını yok etmek istiyordu. Ama asıl hedefi ideolojikti. Doğuda geniş topraklar kazanmak, Ren Nehri'nden Ural Dağları'na kadar uzanacak dev bir Germen İmparatorluğu kurmak. Bunun İngiltere ve Fransa ile çatışmayı gerektireceğini biliyordu. Bu yüzden ilk adım olarak Fransa'yı mümkün olduğunca etkisiz hale getirmeyi planladı. 1935'e gelindiğinde Almanya Versay Anlaşması'nı açıkça ihlal ederek yeniden silahlanmaya başlamıştı. Hitler artık sadece Almanya'nın lideri değil, tüm Avrupa için yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Yeni Nazi rejiminin ilk büyük adımlarından biri, Hitler'in yıllar önce Mein Kampf'ta dile getirdiği Yahudi karşıtı görüşleri hayata geçirmek oldu. 23 Mart 1933'te kabul edilen yetkilendirme yasasıyla Hitler ve Nazi hükümeti kararnameyle ülkeyi yönetme yetkisine kavuştu. Bundan yalnızca bir hafta sonra
Bir Nisan 1933'te Yahudi işletmelerine karşı ülke çapında bir boykot emredildi. Mayıs ayına gelindiğinde Nazi kitap yakmaları başladı. Özellikle Yahudi yazarların eserleri hedef alındı. 1935'te SA üyelerinin ve diğer paramiliter grupların bireysel Yahudilere karşı gerçekleştirdiği düzensiz saldırılar hakkında Hitler kısa süreliğine eleştirilerde bulundu. Ancak bu Yahudilere karşı bir sempati göstergesi değildi. Tek amacı devletin antisemitizmini daha koordine, daha sistematik hale getirmekti. Aynı yıl Eylül ayında Nürnberg'de özel bir Reichstag toplantısı düzenlendi. Hitler, hükümet bakanlarına ve Nazi yetkililerine Nürnberg yasaları olarak bilinecek düzenlemeleri hazırlamalarını emretti. Bu yasalar, Almanya'daki Yahudileri ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürdü. Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasındaki evlilik ve cinsel ilişkiyi yasakladı. Yahudi işletmelerini hedef aldı. Ayrıca Yahudilerin belirli yaş ve cinsiyetten Alman vatandaşlarını istihdam etmelerini yasakladı. Nürnberg yasaları başta parça parça uygulansa da 1936 Berlin yaz olimpiyatlarının ardından Hitler bunların katı bir şekilde yürürlüğe girmesini istedi. 9 Kasım 1938 gecesi tarihe Kristallnacht, Kırık Camlar Gecesi olarak geçecek olay yaşandı. Binlerce Yahudi evi, dükkanı ve sinagogu saldırıya uğradı. Yüzlerce Yahudi öldürüldü. 10 binlercesi toplama kamplarına gönderildi. Kristallnacht, Nazi Almanyası'nı geri dönüşsüz biçimde Holocaust'a doğru sürükleyen dönüm noktasıydı. Peki Führer'in iktidara geldikten sonraki günlük alışkanlıkları nasıldı? Hitler çalışkan biriydi. Fakat modern anlamda disiplinli bir iş insanı gibi değil. Genellikle sabahları saat 10 ya da 11'de, kimi zaman öğlene yakın kalkardı. Buna karşılık geceleri çok geç saatlere kadar çalışırdı. Berlin'deki şansölyelikte ya da son yıllarda sıkça bulunduğu Kurt Kalesi'nde sabahın 3-4'üne kadar ayakta olduğu bilinirdi. Hayvanlara karşı özel bir sevgisi vardı. Yıllar boyunca birçok köpek besledi. En ünlüsü Alman çoban köpeği Blondie'ydi. 1930'ların ortalarından itibaren büyük ölçüde vejetaryen bir beslenme tarzını benimsedi. Avrupa'da vejetaryenliğin yaygın olmadığı bir dönemde bu oldukça sıra dışıydı. Nadiren et veya balık yediği olurdu. Gençliğinde günde 40 sigara içerken zamanla sigarayı bıraktı. Hatta bu alışkanlığı bırakanlara altın saatler hediye edecek kadar teşvikte bulundu. 1930'ların ortalarında alkolü de büyük ölçüde bıraktı. Yalnızca istisnai durumlarda küçük miktarlarda içki tüketirdi. Görünüşe göre 40'lı yaşlarının ortalarına geldiğinde sağlıklı yaşam konusuna daha fazla önem veriyordu. Ancak tek büyük zaafı vardı: tatlı düşkünlüğü. Hitler özellikle krema pastalarını çok severdi ve gün içinde sık sık tüketirdi. Bu tutkusu kimi zaman eğlenceyle birleşirdi. 1937'de çıkan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi, Führer'in en sevdiği yapımlardan biri olmuştu. Hitler, favori pastalarını yerken bu filmi tekrar tekrar izlerdi. Böylece bir yanda sistematik bir şekilde antisemit politikaları uygulayan, milyonların kaderini belirleyen diktatör, diğer yanda tatlısına düşkün, köpeklerini seven ve masallarla oyalanan bir adam portresi yan yana duruyordu. Hitler'in psikolojisi ve davranışlarının ardındaki nedenler daha o hayattayken tartışılmaya başlandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında dahi çeşitli teoriler ortaya atıldı. Kimileri onun bipolar olduğunu, psikotik eğilimler sergilediğini ya da şizofreniden mustarip olduğunu öne sürdü. Başkaları ise çocukluğunda yaşadığı travmalar ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki deneyimlerin uzun süreli travma sonrası stres bozukluğuna yol açtığını düşündü. Daha uç spekülasyonlar ise anormal beyin yapısından ya da birden fazla psikolojik rahatsızlığın birleşiminden bahsediyordu. Ne var ki savaşın sonunda Hitler'in bedeninin yakılması ve geriye çok az kalıntı bırakılması nedeniyle kesin bir otopsi hiçbir zaman yapılamadı. Bu yüzden fizyolojik sorunlarının ruh sağlığına etkilerini doğrudan açıklayacak somut kanıtlar yok. Yine de tarihçilerin ortak kanaati, onun histriyonik kişilik bozukluğu, şizofreniye varan paranoya, narsisistik ve borderline kişilik bozukluğu özellikleri sergilediği, belki de tüm bunların yanında PTSD yaşadığı yönünde. Üstelik son yıllarında kullandığı çeşitli narkotikler zaten dengesiz olan davranışlarını daha da kötüleştirdi. Hitler'in güce nasıl ulaştığını anlamak için başka teoriler de ileri sürüldü.
En saygın Hitler biyograflarından Ian Kershaw, Führer'in aslında çok sınırlı bir kişiliğe sahip olduğunu savunur. Politikadan ve iktidardan başka ilgilendiği pek bir şey yoktu. Adeta kişisel bir boşluk ya da vakumdu. Ona göre Hitler, böylesine büyük bir güce yalnızca 1930'ların sosyal ve siyasi çalkantılarında Alman toplumunun derin akımlarının odak noktası olarak ortaya çıkabildiği için erişti. İktidara geldikten sonra dahi hükümetin birçok yönüne doğrudan müdahale etmedi. Bunun yerine aslarını birbirine karşı kışkırtarak rekabetçi bir ortam yarattı. Bakanlar ve yetkililer Führer'in lütfunu kazanmak için yarışırken Hitler'in arzuları kendiliğinden yerine getirildi. Bu işleyiş, Prusyalı bir bürokrat olan Werner Wilkens'in deyimiyle Führer'e doğru çalışma olarak tanımlandı. Nazizm, liderin düşüncelerini doğrudan emir almasa bile uygulamaya çalışan bir mekanizma gibi işliyordu. Tüm sağlık sorunlarına rağmen Hitler, 1933'te iktidara gelişinden 1941'de 3. Reich'ın zirvesine ulaşmasına kadar olan dönemde, yakın çevresinde sıklıkla yumuşak huylu ve sevimli biri olarak tanımlanıyordu. Bu aynı zamanda hayatındaki en önemli ilişkisini başlattığı dönemdi. O ilişki kısa süreli bir evlilikle sonuçlanacaktı. Ama en başından itibaren karmaşalarla doluydu. Ekim 1929'da Nazi Partisi'nin fotoğrafçısı Heinrich Hoffmann'ın stüdyosunda 17 yaşındaki Eva Braun'la tanıştı. Hitler'in ilgisini çekmekte kararlı olan Braun, zamanla onun çevresine daha çok girdi. Ağustos 1932'de sadakatini göstermek için sıra dışı bir adım attı. Bir intihar girişiminde bulundu. Bu, Hitler'in ilgisini çekmeye yetti ve ilişkileri ciddileşmeye başladı. 1935'te ikinci kez intihara teşebbüs eden Eva Braun, bu noktadan sonra Hitler'in evinde kalıcı bir figür haline geldi. 1936'dan itibaren ise artık onun partneri olarak tanımlanabilir. Bu dönemden sonra Hitler, geçmişteki kısa süreli ilişkilerini sona erdirdi. Yine de ilişkileri tamamen gizliydi. Çünkü Hitler, Almanya'ya evli bir lider değil, milletine adanmış bir bekar imajı vermek istiyordu. Hitler ve Eva Braun ancak Nisan 1945'te evlendiler. Ancak bu savaşın son günlerinde Berlin'in düşüşünden sadece birkaç saat önceydi. İlişkileri Hitler'in kişisel hayatındaki en büyük paradoksu yansıtıyordu. Gizlenmiş bir aşk, saplantılı bir bağlılık ve kaçınılmaz bir trajedi. 1933'te Almanya'nın kontrolünü ele geçirdikten sonra Hitler'in büyük planı ülkenin ekonomik ve askeri gücünü kademeli olarak yeniden inşa etmekti. Amacı 1941 veya 1942 civarında Avrupa güçlerine karşı bir intikam savaşı başlatmaktı. Çünkü zamanla İngiltere, Fransa ve diğer devletlerin Almanya'nın yeniden silahlanmasını fark edecek ve kendi hazırlıklarını yapmaya başlayacaklarını biliyordu. Nitekim Londra ve Paris'te Stanley Baldwin, Neville Chamberlain ve Leon Blum gibi başbakanlar döneminde yeniden silahlanma adımları atıldı. Fakat bu çabalar Nazi Almanyası'nın hızına hiçbir zaman yetişemedi. Hitler, 1937'de planladığı savaşı öne çekebileceğini fark etti. Almanya hızla güçleniyor, Avrupa'nın geri kalanında ise temkinli ama yavaş tepkiler geliyordu. 1938'in ilk haftalarında Hitler'e içeride de büyük bir fırsat sunuldu. Savaş Bakanı Werner von Blomberg ve Alman Kara Kuvvetleri'nin başındaki Werner von Fritsch görevlerinden uzaklaştırıldı. Yerlerine Führer'in kontrolüne çok daha yatkın generaller getirildi. Mart 1938'de Almanya Avusturya'yı diplomatik baskı yoluyla içine kattı. Anschluss olarak bilinen bu birleşme, Büyük Almanya fikrini resmen gerçeğe dönüştürdü. Bu başarı Hitler'in cesaretini artırdı. Yaz sonuna doğru gözünü Çekoslovakya'ya çevirdi. Özellikle ülkenin kuzeybatısındaki Alman azınlığın yoğun olduğu Sudetenland bölgesini talep etmeye başladı. 12 Eylül 1938'de Nürnberg'de düzenlenen dev Nazi Partisi mitinginde yaptığı konuşmada Çek hükümetini sert şekilde suçladı. Çekoslovakya'nın çok uluslu, çok dilli yapısının azınlıkların haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Almanların, Macarların ve diğer etnik toplulukların baskı altında olduğunu ileri sürdü. Bu söylem sınır ihlalleri ve askeri provokasyonlar için bahane oldu.
Hitler, hatta Fransa'nın Çekoslovakya'yı Berlin'e karşı bir bombardıman üssüne dönüştürmeye çalıştığını iddia edecek kadar ileri gitti. Durum hızla büyük bir Avrupa krizine dönüştü. İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain, bir savaş çıkmasını önlemek için doğrudan Hitler'le görüşmek istedi. Bu girişim, Eylül ayının sonunda tarihe geçecek olan Münih Konferansı'na ulaştı. Almanya'yı Hitler, Fransa'yı Başbakan Édouard Daladier, İtalya'yı Benito Mussolini temsil ediyordu. Sonuç, dünyayı sarsan bir uzlaşma oldu. Çekoslovakya'nın Sudetenland bölgesi Almanya'ya bırakıldı. Karşılığında Hitler, başka toprak taleplerinde bulunmayacağına söz verdi. Chamberlain, İngiltere'ye döndüğünde barışın sağlandığını ilan etti. Ama bu yalnızca bir yanılsamaydı. Çünkü Hitler blöf yapmıyordu. Tarihçilerin sıklıkla gözden kaçırdığı gerçek, Eylül 1938'in ikinci yarısında Hitler'in Çek topraklarına büyük çaplı askeri ihlaller ve topçu bombardımanları emretmiş olmasıdır. Eğer Chamberlain ve Daladier anlaşmayı kabul etmeseydi, Hitler Sudetenland'ı zorla ele geçirmeye hazırdı. 1938 sonbaharında Avrupa bir uçurumun kenarında sallanıyordu. Münih'te savaş ertelenmişti ama engellenmemişti. Geriye dönüp baktığımızda birçok kişi 1930'larda İngiltere, Fransa ve diğer devletlerin Hitler'i ve Nazi hareketini neden bu kadar uzun süre yatıştırmaya çalıştığını merak eder. Ancak tarihi olayları değerlendirirken geriye dönük okumaktan kaçınmak gerekir. O dönemdeki liderler ileride milyonların ölümüne yol açacak kampları ya da savaşın dehşetini öngöremezdi. Yine de Winston Churchill gibi bazıları Hitler'in erken dönemdeki tehlikesini fark etmişti. Avrupa, büyük buhranın yıkıcı etkilerinden yeni çıkmaya çalışıyordu. Ekonomik kriz, birçok ülkede aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerin yükselmesine yol açmıştı. Komünizm ya da faşizm arasında seçim yapmak zorunda kalan bazı Avrupalı liderler faşizmi daha az tehlikeli bir seçenek olarak gördüler. Münih Konferansı aynı zamanda Hitler ile Benito Mussolini arasındaki karmaşık ilişkiyi de ortaya koydu. Mussolini 1920. ve 30'larda faşist hareketler için bir model olmuştu. Ama 1938'de Hitler'in Alpler üzerinden İtalya sınırına yaklaşmasından rahatsızdı. Sudetenland'ın Almanya'ya bırakılması karşılığında Avusturya'nın doğusunda küçük tavizler talep etti. Sonunda anlaşmaya varıldı. Hitler Sudetenland'ı aldı. Chamberlain ise İngiltere'ye barış mesajıyla döndü. Ama bu barış kağıt üzerinde kalmıştı. Çünkü Hitler çoktan askeri operasyon emri vermişti. Anlaşma olmasa Sudetenland'ı zorla işgal edecekti. Münih'ten sadece birkaç ay sonra Mart 1939'da Alman birlikleri Çekoslovakya'nın tamamını işgal etti. Hitler 16 Mart'ta Prag Kalesi'nden Bohemya ve Moravya protektorasını ilan etti. Çek hükümeti sözde varlığını sürdürdü. Ancak ülkenin gerçek yöneticisi Hitler'in atadığı Alman valisiydi. Artık Avrupa'nın dengesi tamamen değişmişti. Haftalar içinde Hitler, Versay Anlaşması'yla kaybedilen Polonya toprakları üzerinden söylemini sertleştirdi. 1 Eylül 1939'da sahte bir savunma saldırısı bahanesiyle Alman ordusu Polonya'yı işgal etti. 2 gün sonra İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Bundan sonra Hitler, barış zamanının devlet adamı olmaktan çıktı. Artık savaş lideriydi. Görevi Alman Avrupa'sını fethetmek ve 3. Reich'ı kıtaya hakim kılmaktı. Hitler'in yaşamı boyunca birçok suikast girişimi oldu ve bunlardan biri neredeyse hayatına mal oluyordu. 1930'larda farklı gruplar ve bireyler onu iktidara gelmeden veya iktidardayken durdurmak için harekete geçmişti. 1932'de bazı yerel Bavyeralılar zehirli mektuplar göndererek Adolf Hitler'in yükselişini engellemeye çalıştı. 1935'te Dışişleri Bakanlığındaki bir grup subay, Hitler'in ülkeyi felakete sürükleyeceğine inanarak onu öldürmeyi planladı. Ancak en ciddi girişim 8 Kasım 1939'da Münih'te gerçekleşti. Sol görüşlü bir marangoz olan Georg Elser, Hitler'in Almanya'yı yıkıma götüreceğine inanmış ve harekete geçmişti.
1923'teki başarısız darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak konuşma için kürsünün altına gizlice bir bomba yerleştirdi. Patlama planlandığı gibi gerçekleşti. 8 üst düzey Nazi öldü. Onlarcası yaralandı. Ancak Hitler, beklenenden 15 dakika önce kürsüden ayrılmıştı. Eğer biraz daha kalsaydı, Elser'in bombası Führer'i öldürecekti. Elser başarısız oldu. Ama sonraki yıllarda Hitler'e karşı en az bir düzine girişim daha yapılacaktı. Bu sırada Nazi Almanyası kıtaya ölüm ve yıkım getirmekle meşguldü. Polonya'ya yapılan saldırı sadece 6 hafta içinde sonuçlandı ve ülke haritadan silindi. Ardından kısa bir sahte barış dönemi geldi. İngiltere ve Fransa hızla yeniden silahlanıyor. Hitler ise bir sonraki adımını hazırlıyordu. 9 Nisan 1940'ta iki tarafsız ülke, Danimarka ve Norveç işgal edildi. Bu işgaller kısa sürede başarıya ulaştı. Ardından gözler batıya çevrildi. 10 Mayıs 1940'ta Alman ordusu Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'u işgal ederek Fransa'ya yöneldi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki uzun ve kanlı siper savaşlarının aksine bu kez hızlı bir yıldırım harekatı, yani Blitzkrieg uygulandı. Alman panzerleri ve hava gücü Fransız ordusunu adeta felç etti. Sonuç 6 haftadan kısa sürede kesin bir Alman zaferiydi. 14 Haziran 1940'ta Nazi birlikleri Paris'e girdi. Ardından İngiltere Savaşı başladı. Hitler'in hedefi İngilizleri teslim olmaya zorlamaktı. Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe, İngiltere'nin şehirlerini bombaladı. Aynı zamanda deniz yollarını kesmeye çalıştı. Bu dönemde İngiltere'de bazı gruplar barış yanlısıydı ve Almanya ile anlaşma yapılabileceğine inanıyordu. Ancak Winston Churchill'in başbakanlığa gelişiyle bu olasılık neredeyse teşhisse ortadan kalktı. Churchill, yıllardır Hitler'in tehlikesini dile getiren biriydi ve asla teslim olmayacaktı. Yine de Hitler, ideolojik saplantıları nedeniyle İngilizlerle bir gün müttefik olabileceklerine inanıyordu. Ona göre İngilizler, uygar bir Aryan kardeş halktı ve er ya da geç Almanya ile birlikte Bolşevizme karşı savaşacaklardı. Bu düşünce stratejik hatalarının başlangıcıydı. İngiltere Savaşı sonuçsuz kaldığında Hitler rotasını doğuya çevirdi. Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Bu karar yalnızca ideolojik bir takıntının ürünüydü ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük stratejik felaketlerinden biri olacaktı. Hitler'in 1930'ların sonundan itibaren Sovyetler Birliği'ne saldırma hayali, Nazi Almanyası'nın en büyük ve en ölümcül stratejik hamlesi olacaktı. Ancak bu plan temelinde büyük yanlış varsayımlara dayanıyordu. Hitler, Fransa ve düşük ülkelerde kullanılan Blitzkrieg taktiğinin Rusya'da da hızlı bir zafer getireceğine inanmıştı. Gerçekte ise bu, tarihin en kanlı cephelerinden birine dönüşecekti. Barbarossa Operasyonu adını Orta Çağ'da doğuya doğru seferler yapan ünlü Alman İmparatoru Barbarossa'dan almıştı. Hitler kendisini adeta onun mirasını sürdüren bir fatih olarak görüyordu. Ancak bu kez coğrafya, iklim ve Sovyet direnişi onun hayallerini paramparça edecekti. Hazırlık sürecinde Hitler büyük bir hata yaptı. Öncelikle Rusya'nın muazzam büyüklüğünü küçümsedi. Leningrad'dan Moskova'ya, Stalingrad'dan Astrahan'a kadar devasa şehirleri birkaç ay içinde ele geçirebileceğini düşündü. İkinci hata, Kızıl Ordu'yu küçümsemesiydi. Yaz boyunca yüz binlerce, hatta milyonlarca Sovyet askeri kayıp verse bile Rusya'nın bitmek tükenmek bilmeyen insan gücünü göz ardı etti. Napolyon'un 1812'de yaşadığı felaketi unuttu. Fransız İmparatoru Moskova'ya girdiğinde şehir terk edilmişti ve Rusya'nın yakıp yıkma taktikleri Fransız ordusunu açlık ve soğuğa teslim etmişti. Hitler aynı hataları yeniden yapıyordu. Üstelik bu sıradan bir savaş olmayacaktı. 13 Mayıs 1941'de işgalden sadece haftalar önce Hitler, Mareşal Wilhelm Keitel aracılığıyla Barbarossa kararnamesini yayınlattı. Bu kararname, işgalin sıradan bir askeri operasyon değil, imha savaşı olduğunu ilan ediyordu. Sovyet halkı, özellikle de Yahudiler ve komünist kadrolar hedef alınacaktı. Daha sonra Nürnberg duruşmalarında bu belge, Nazi Savaşı'nın suç teşkil eden niyetlerinin kanıtı olacaktı. Ve 22 Haziran 1941 sabahı, tarihin en büyük işgali başladı. 3 milyondan fazla Alman askeri Sovyet topraklarına girdi. İlk aylarda Almanlar sarsıcı bir hızla ilerledi.
Minsk ve Kiev düştü. Milyonlarca Sovyet askeri öldürüldü, yaralandı veya esir alındı. Nazi propagandası Rusya'nın haftalar içinde çökmesini bekliyordu. Fakat bu Blitzkrieg, Batı Avrupa'dakinden farklıydı. Mesafeler çok daha büyüktü. İkmal hatları kırılganlaştı ve Sovyetler teslim olmadı. Eylül ve Ekim 1941'de Alman ordusu Moskova ve Leningrad kapılarına dayanmıştı. Ancak burada Alman ilerleyişi neredeyse tamamen durdu. Yorgun askerler, yakıtı tükenen tanklar ve kopan ikmal hatları Wehrmacht'ın hızını kesti. Ve sonra en büyük düşman ortaya çıktı. Rus kışı. 1941 kışı 20. yüzyılın en soğuklarından biriydi. Alman askerlerine kışlık kıyafet verilmemişti. Hitler, Alman askerinin iradesinin bu soğuğu yeneceğine inanıyordu. Sonuç ise felaket oldu. Yüz binlerce asker donarak öldü ya da sakat kaldı. Parmaklarını, ayak parmaklarını, hatta hayatlarını kaybettiler. Blitzkrieg burada son bulmuştu. Moskova ve Leningrad alınamadı. Sovyetler ise ayakta kaldı. Stalin'in ordusu yeniden toparlanıyor, sanayi Ural dağlarının ötesine taşınıyor ve yeni askerler cepheye sürülüyordu. Doğa ve coğrafya Führer'in planlarını altüst etmişti. Barbarossa, Hitler'in hızlı zafer hayalinin yerini yıllar sürecek bir yıpratma savaşına bırakıyordu. Ve bu savaş nihayetinde Nazi Almanyası'nın mezarını kazacaktı. 1941'in son ayları, İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatını belirleyen en kritik dönemlerden biriydi. Eğer bu dönemde farklı gelişmeler yaşansaydı, çatışmanın seyri ve hatta modern dünya tarihi bambaşka bir yöne evrilebilirdi. Hitler'in büyük stratejisi, önce Moskova ve Leningrad'ı ele geçirip Sovyetler Birliği'nin kalbini çökertmek, ardından güneye doğru bir kıskaç harekatıyla Kafkasya'daki petrol sahalarını ele geçirmekti. Aynı anda General Erwin Rommel komutasındaki Afrika kolordusu, Batı çölünde İngilizleri Nil Nehri'ne kadar geri itiyor ve Kahire ile Süveyş kanalını hedef alıyordu. Eğer bu başarıya ulaşsaydı, mihver güçleri Akdeniz'den Orta Doğu'ya ilerleyecek, Kafkasya'dan güneye inen Alman birlikleriyle birleşecekti. Bu noktada Türkiye'nin de Führer'in planlarına katılacağı öngörülüyordu. Sonuç, İngiltere'nin petrol ve ikmal kaynaklarından koparılması ve Nazi Almanyası'nın mutlak zaferi olabilirdi. Bu, tarihçilerin üzerinde durduğu Hitler'in kazanabileceği tek senaryo olarak karşı gerçeklikte varlığını koruyor. Ancak olaylar, Führer'in hesapladığı gibi gelişmedi. Savaş uzadıkça Hitler, Doğu cephesine daha yakın bir karargaha ihtiyaç duydu. Böylece Kuzeydoğu Polonya'da Gierwoż köyü yakınında, bugün Kaliningrad sınırına yakın bir noktada Kurt Kalesi ya da Wolfschanze inşa edildi. Doğu Prusya'nın Masurya ormanlarının derinliklerinde saklanan bu devasa beton sığınak, 2 metreyi aşan duvar kalınlığı ve ağır kamuflajıyla havadan görünmez kılınmıştı. Kale güvenlik bölgelerine ayrılmıştı. Hitler ve en yakın çevresi en korunaklı bölgede bulunurken bakanlar ve generaller çevre bloklarda yer alıyordu. Lüks ya da ihtişamdan yoksundu. Führer'in yönetim merkezi soğuk ve kasvetli bir askeri kompleks görünümündeydi. Burada günlerine köpekleriyle kısa yürüyüşler yaparak başlıyor, ardından masasına dönüp raporları inceliyordu. İlk başlarda hava sakin görünse de savaşın tersine dönmesiyle birlikte Kurt Kalesi giderek karamsarlığın ve gerginliğin merkezi haline geldi. Kurt Kalesi'nde geçirilen bu dönemde Nazi rejiminin en karanlık politikası şekillenmeye başladı. Yahudilere yönelik nihai çözüm. 1930'ların Nürnberg yasaları ve 1938. Kristallnacht pogromundan sonra Yahudilerin maruz bırakıldığı baskılar zaten sistematik bir ayrımcılığa dönüşmüştü. 1939'da Polonya'nın işgaliyle yaklaşık 3,5 milyon Yahudinin Nazilerin kontrolüne girmesi yeni çözümler arayışını hızlandırdı. İlk aşamada Polonya Yahudileri Varşova ve Krakow gibi şehirlerde kurulan gettolara hapsedildi. Hakları ellerinden alındı, açlık rasyonlarıyla yaşamaya zorlandılar. Nazi bürokrasisi Avrupa Yahudilerini topluca sürgün etmeyi planlayan projeler geliştirdi. En uçuk önerilerden biri Süveyş kanalı ele geçirildikten sonra milyonların Madagaskar'a gönderilmesiydi. Ancak bu planlar gerçekleşmedi. Zamanla savaşın seyri ve Nazi zaferlerine duyulan güven soykırım kararını cesaretlendirdi.
Barbarossa operasyonunun başlamasıyla birlikte Einsatzgruppen adı verilen ölüm mangaları, Wehrmacht'ın ardından ilerleyerek Ukrayna ve Belarus'ta toplu katliamlara girişti. Yüz binlerce Yahudi çukurlarda kurşuna dizildi. Bunun yanı sıra zehirli gazla donatılmış özel kamyonlar mobil katliam araçlarına dönüştürüldü. Bir sonraki aşama ise daha etkili bir sistem kurmaktı. Avrupa Yahudilerinin toplama kamplarına gönderilip gaz odalarında yok edilmesi. 20 Ocak 1942'de Berlin yakınlarındaki Wannsee'de toplanan konferans bu sürecin dönüm noktası oldu. Nazi Almanyası'nın üst düzey yetkilileri Yahudi halkına yönelik soykırım planını nihai çözüm adıyla resmileştirdi. Bu karar tarihin en sistematik ve endüstriyel katliamını başlattı. Holocaust sadece savaşın değil, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olacaktı. Nihai çözümün gelişimi ve uygulanmasında Adolf Hitler'in rolü 10 yıllardır tarihçilerin tartışma konusu oldu. Holocaust inkarcılarının ortaya attığı iddialardan biri, Hitler'in doğrudan kararda yer almadığı ve soykırımın Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich ve SS gibi paramiliter yapılar tarafından bağımsızca yürütüldüğüdür. Ancak bu iddia tarihsel kanıtlar ışığında dayanaksızdır. Doğrudur. SS toplama kampı sistemini yönetiyor, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Chelmno, Majdanek ve Belzec gibi 6 büyük ölüm kampını işletiyordu. Ama bu Führer'in onayı olmadan gerçekleşemezdi. Aralık 1941'de Hitler'in Himmler'le yaptığı görüşmede nihai çözüme onay verdiği bilinmektedir. Bundan sonra SS, Gestapo ve diğer Nazi kurumlarıyla koordineli şekilde soykırım planlarını uygulamaya başladı. Hitler'in ölüm kamplarını şahsen ziyaret etmemesi önemsiz bir ayrıntıdır. Yaklaşık 6 milyon Yahudinin ve beraberinde Sinti, Roma gibi azınlıkların yok edilmesi nihayetinde Hitler'in aldığı bir karardı. Nazi rejiminin böylesine uç bir noktaya varmasının ardında 1940 ve 1941'de kazanılan hızlı zaferlerden doğan aşırı güven vardı. Avrupa'nın büyük bölümünü kontrol eden Nazi liderliği, eylemleri için asla hesap vermeyeceklerine inanıyordu. Ancak 20 Ocak 1942'de Wannsee Konferansı'nda üst düzey Nazi bürokratları nihai çözümün teknik ayrıntılarını tartışırken bile Doğu cephesinde durum değişmeye başlamıştı. Alman ordusu Moskova ve Leningrad'ı ele geçirememiş, Rus direnişi 1941 kışında beklenmedik bir sertlik göstermişti. Üstelik Aralık 1941'de Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri savaşa girdi. Artık Almanya, dünyanın en büyük sanayi gücüyle de karşı karşıyaydı. 1942 yılı Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Pasifik'te acımasız çatışmalara sahne oldu. Ancak asıl kırılma 1943'ün başlarında yaşandı. Mihver orduları Kuzey Afrika'da bozguna uğratıldı. Sovyetler ise Doğu cephesinde karşı saldırıya geçerek Almanları batıya doğru geri itmeye başladı. Savaşın doğası değişmişti ve bu gerçeği en inatçı Nazi liderleri bile inkar edemezdi. Tam bu dönemde Hitler'in psikolojisi üzerine çarpıcı bir rapor hazırlandı. 1943'te Amerikalı psikanalist Walter C. Langer, ABD Stratejik Hizmetler Ofisi için Adolf Hitler'in zihni başlıklı bir değerlendirme kaleme aldı. Amaç, Führer'in savaş ilerledikçe nasıl davranacağını öngörmekti. Langer, Hitler'i nevrotik bir psikopatın karmaşık bir karışımı, şizofrenik eğilimleri olan bir kişilik olarak tanımladı. Rapor, Führer'in giderek dengesizleşeceğini, büyük kalabalıklardan uzaklaşıp daha içe kapanacağını öngördü. Eleştirilerin artmasıyla birlikte yeni suikast girişimleri yaşanacak, muhtemelen ordu içinden bile komplolar çıkacaktı. Fakat Hitler teslimiyet ya da barış müzakerelerini reddedecek ve sonunda adalet önüne çıkmadan önce intiharı seçecekti. Bugün geriye dönüp bakıldığında Langer'in tahminlerinin büyük bir doğruluk taşıdığı görülür. 1944 ve 1945 yıllarında yaşananlar raporun satır satır gerçekleştiğini kanıtladı. Hitler iktidarının doruğundayken dünyaya korku salmıştı. Ama sonunda yalnız, paranoyak ve tükenmiş bir diktatör olarak Berlin'de kendi yaşamına son verecekti. 1941'in sonu ve 1942'ye gelindiğinde Nazi rejimi giderek toplam savaş diye adlandırılacak olan politikaya yöneldi.
Bu sadece cephede değil, cephe gerisinde de tüm ulusun savaşın parçası haline gelmesi demekti. Adolf Hitler bu çabanın en sadık müttefiklerinden biri olan Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'i Reich Plenipotensiyeri olarak görevlendirdi. 18 Şubat 1943'te Berlin Sportpalast'ta yaptığı meşhur konuşmada Goebbels salonu dolduran kalabalığa şu soruyu yöneltti. Eğer Führer emrederse Alman halkı olarak 10, 12, gerekirse 14 ya da 16 saat çalışmaya hazır mısınız? Zafer için en üstünüzü vermeye kararlı mısınız? Bu sözler Nazi ideolojisinin Alman halkını mutlak bir fedakarlığa çağırdığı anlardan biriydi. Ancak pratikte toplam savaşın yükünü asıl taşıyanlar Alman halkı değil, Polonya, Çekya ve diğer işgal altındaki ülkelerden zorla getirilen milyonlarca köle işçiydi. Bu dönemde Hitler'in ruh hali de dramatik biçimde değişmeye başlamıştı. Kararları giderek daha dengesizleşiyor, öfkesi artıyor, generallerini en ufak başarısızlıkta suçlayarak görevden alıyordu. 1939'dan 1941'e kadar elde edilen hızlı zaferlerin ardından kendisini büyük stratejik dahinin somutlaşmış hali gibi sunan Hitler, Moskova önlerinde durdurulunca birden bütün sorumluluğu generallerine yükledi. Tipik bir narsisist gibi işler yolunda gittiğinde başarıyı sahipleniyor, kötüye gittiğinde ise tüm hatayı başkalarına atıyordu. Heinz Guderian gibi büyük yetenekli generaller bile bu öfkenin hedefi oldu. Önce görevden alındılar, sonra başka bir mucize beklenerek yeniden göreve çağrıldılar. Hitler'in stratejik hatalarının en büyüğü Stalingrad'da görüldü. 1942 sonbaharından 1943'ün başına kadar süren muharebe, Doğu cephesinin dönüm noktası oldu. Stalingrad yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda Kafkasya'nın petrol sahalarına giden kapıydı. Hitler, Mareşal Friedrich Paulus'a 6. Ordu'nun şehri her ne pahasına olursa olsun ele geçirmesini emretti. Paulus ve askerleri Eylül ve Ekim 1942'de şehrin büyük bölümünü kontrol altına almayı başardı. Fakat Kasım'da Sovyetler devasa bir karşı saldırıyla 6. Ordu'yu çember içine aldı. Paulus, ordusunun kalıntılarını kurtarabilecek bir geri çekilmeyi düşünürken Hitler teslim yok emrini verdi. Sonuç felaketti. Yarım milyondan fazla Alman askeri öldü ya da esir düştü. Bu kayıp Doğu cephesinde Nazi ordularının üstünlüğünü kırdı ve savaşın seyrini Sovyetler lehine çevirdi. Hitler'in başka stratejik kararları da hatalıydı. Atlantik Duvarı'nın inşası müttefiklerin Normandiya çıkarmasını zorlaştırdı ama engelleyemedi. İtalya'da Mussolini'nin devrilmesinden sonra Nazi işgali sadece müttefiklerin ilerleyişini yavaşlattı. Tüm bu önlemler, Führer'in artık savaşın geri dönülemez biçimde aleyhine döndüğünü fark ettiğini ama yine de teslimiyet ya da müzakere hayatta kaldı. Darbenin başarısız olması, Nazi rejiminin en kanlı tasfiyelerinden birine yol açtı. Gestapo, komplocuları ve en ufak bağlantısı olan herkesi günler içinde yakaladı. Binlercesi idam edildi ya da toplama kamplarında yok edildi. Buna rağmen 20 Temmuz komplosu, Hitler'in hayatını ve savaşın gidişatını değiştirmeye ne kadar yaklaşıldığının bir göstergesiydi. 20 Temmuz komplosunda aldığı yaralanmalar, Adolf Hitler'in sağlığını zaten zorlayan sorunlara eklendi. Patlamadan kalan işitme kaybı ve fiziksel yaralar, Parkinson, frengi, Huntington hastalığı ve şiddetli mide bağırsak rahatsızlıkları gibi çeşitli olası hastalıklarla birleşti. Ellerindeki titreme ve kontrolsüz sarsılmalar bu rahatsızlıkların bariz belirtileriydi. Sorunu daha da ağırlaştıran, Hitler'in deneysel yöntemlerle ünlenen doktoru Theodor Morell'in uyguladığı tedaviler oldu. Morell, Führer'i ayakta tutabilmek için ona vitamin enjeksiyonlarından domuz karaciğeri özütüne kadar tuhaf karışımlar verdi. Ama asıl etkiyi güçlü narkotikler gösterdi. Savaşın son aşamasında Hitler, modern tanımlara göre bir bağımlıya dönüşmüştü. Morell'in enjeksiyonları, Führer'in ne zaman uyanık kalacağını ve ne zaman uyuyacağını belirliyordu. Böylece 1944 ve 1945 boyunca bir zamanların enerjik ve kendinden emin lideri yerini zayıf ve kırılgan bir gölgeye bırakmıştı. 1944 sonbaharına gelindiğinde müttefikler artık her cephede üstünlüğü ele almıştı. Batıda Fransa'da cepheler açılmış, ordular Ren Nehri'ne doğru ilerliyordu. Doğuda Sovyetler, Ukrayna, Polonya,
Baltık ve Balkanların geniş bölgelerini geri alıyordu. Kasım ayında Sovyet tümenleri yalnızca birkaç kilometre uzağa kadar yaklaştığında Hitler'in Doğu Prusya'daki Wolfschanze, Kurt Kalesi karargahını terk edip Berlin'e çekilmesi zorunlu hale geldi. 20 Kasım 1944'te bu karar alındı. Artık yeni karargah, başkent Berlin'deki Reich Şansölyeliği ve onun altında bulunan derin sığınak olacaktı. 1945'in ilkbaharında Almanya insan gücü açısından tükenmişti. Savaş çağındaki erkeklerin büyük kısmı ölmüş, yaralanmış veya artık savaşamaz hale gelmişti. Hitler bu yüzden ergenlik çağındaki çocukları ve yaşlı erkekleri Berlin'in savunmasına çağırdı. Volkssturm adı verilen bu birlikler, deneyimsiz ve çoğu silahsız gençlerden oluşuyordu. Aynı zamanda Hitler, yakıp yıkma politikasını devreye soktu. Müttefiklerin kullanabileceği hiçbir şeyin düşman eline geçmemesini emretti. Yiyecekler, petrol depoları, köprüler, fabrikalar. Hatta en ateşli Nazi yetkililer bile bu emri uygulamakta tereddüt etti. Çünkü bu Almanya halkının hayatta kalmasını imkansız hale getiriyordu. Bu sırada Nazi liderliğinde büyük bir panik havası vardı. Himmler ve diğer üst düzey isimler Sovyetlere teslim olmak yerine Batı müttefikleriyle gizli görüşmeler yapmaya başladı. Führer'in otoritesi giderek zayıflıyor. Çevresindekiler hayatta kalabilmek için kendi yollarını arıyordu. Fakat Hitler, Şubat, Mart ve Nisan 1945 boyunca sığınakta toplantılar yapmayı sürdürdü. Çoğunlukla öfke nöbetleriyle generallerini ve bakanlarını azarlıyor, onları başarısızlıkla suçluyordu. Tüm yıkımın sorumluluğunu üstlenmek yerine herkese hesap soran bir figüre dönüşmüştü. 16 Nisan 1945'te Sovyet ordusu Berlin için nihai saldırıyı başlattı. Şehir kısa sürede çepeçevre kuşatıldı. 4 gün sonra Hitler son kez yer üstünde görüldü. Henüz çocuk yaşta olan askerlerin ceketlerine madalya takarken görüntülendi. Bu an Nazi propagandasının son dramatik fotoğraflarından biri oldu. Ardından Reich Şansölyeliği sığınağına indi ve bir daha dışarı çıkmadı. Aynı gün öfkeyle doktoru Morelli kovdu. Yıllardır bağımlı olduğu ilaçların bir kısmı artık mevcut değildi. Bu da son günlerinde narkotik yoksunluğunun belirtilerini daha da artırdı. Berlin sokakları Sovyet topçusunun gürültüsüyle sarsılırken Hitler sığınağın karanlık odalarında Eva Braun, Goebbels ailesi ve sadık birkaç yandaşla günlerini geçiriyordu. Yukarıda Nazi subayları içkiyle teselli ararken Führer'in dünyası giderek daralıyordu. Bir zamanlar 1000 yıllık Reich hayaliyle koca bir kıtayı kana bulayan adam, şimdi birkaç metre kalınlığındaki beton duvarların ardında sonun hızla yaklaştığını biliyordu. 29 Nisan 1945'te Berlin yerle bir olurken Adolf Hitler sığınağında son vasiyetini kaleme aldı. Mein politisches Testament, siyasi vasiyetim adını verdiği bu belge, 20 yıl önce yazdığı binlerce sayfalık Mein Kampf'ın aksine kısa ve özdü. Kişisel eşyalarının bir kısmını devlete ve partiye bıraktı. Sanat eserlerinin Avusturya'nın Linz şehrinde sergilenmesini istedi. Eşyaların dağıtımını Martin Bormann'a emanet etti. Ancak en dikkat çekici yanı halefiyet düzeniydi. Bir zamanlar varisi olarak gördüğü Hermann Göring ve Heinrich Himmler'i hain ilan edip partiden attı. Yerine Joseph Goebbels'i şansölye, Karl Dönitz'i ise Almanya Cumhurbaşkanı olarak tayin etti. Böylece Führer unvanı Hitler'le sona erecek, 1934 öncesi gibi makamlar ikiye bölünecekti. Bu karar, birkaç gün sonra Dönitz'in Flensburg'da kuracağı kısa ömürlü Alman hükümetinin zeminini hazırladı. Aynı gece saatler gece yarısını geçerken Eva Braun'la evlendi. Bir gün önce İtalya'da Benito Mussolini'nin halk tarafından yakalanıp öldürüldüğünü öğrenmişti. Kendi sonunun da yaklaşmakta olduğunun farkındaydı. 30 Nisan 1945 öğleden sonra siyanür kapsülü ve tabancayla yaşamına son verdi. Hitler 56 yaşındaydı. Eva Braun ise zehir kapsülüyle intihar etti. Ardından sadık hizmetkarlar cesetlerini bahçeye taşıdı. Üzerlerine benzin döküp ateşe verdi. Sovyet ordusu top atışlarıyla Berlin'i sarsarken alevler bir zamanların en güçlü adamının sonunu simgeliyordu. Geride kalan diş kalıntıları ve kül parçaları yıllarca tartışmalara, komplo teorilerine yol açtı. Kimilerine göre Hitler kaçmıştı ama gerçekte kalıntıları Sovyetlerin eline geçti ve yıllar boyunca gizli tutuldu. Ölümü ancak 1956'da Batı Almanya hükümeti resmen ilan etti.
Hitler'in ölümünden yalnızca bir gün sonra Joseph Goebbels ve eşi Magda 6 çocuklarını zehirleyerek öldürdü. Ardından kendileri de intihar etti. Sığınakta yaşanan bu trajedi Nazi rejiminin grotesk son perdesiydi. Bir hafta geçmeden Dönitz hükümeti müttefiklere teslim oldu. Avrupa'daki savaş sona erdi. Arkasında 40 milyondan fazla ölü, yakılıp yıkılmış şehirler ve insanlık tarihinin en büyük soykırımı kaldı. Adolf Hitler, modern tarihin en karanlık figürlerinden biri oldu. Avusturya'da çatışmalı bir aileden çıkmış, Viyana'da yoksulluk içinde şekillenmiş, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından siyasi bir saplantıya dönüşmüş bir hayat. 1920'ci yıllarda Münih'te bir marjinal iken, büyük buhranın kaosu ve Alman toplumunun çaresizliği onu iktidarın zirvesine taşıdı. Yahudilere, azınlıklara ve farklı topluluklara yönelik düşmanlığı kısa sürede bir devlet politikası haline geldi. 1939'dan sonra Avrupa kıtası kana bulandı. 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırması, milyonların ölümüyle sonuçlanan bir dönemin başlangıcı oldu. Holocaust, 6 milyon Yahudinin sistematik imhasıyla insanlık tarihine silinmez bir utanç olarak geçti. Evet, Hitler milyonların ölümünden sorumlu. Ancak tarihin karanlık sayfaları sadece onun adıyla dolu değil. Stalin'in Sovyetler Birliği'nde, Mao'nun Çin'de uyguladığı politikalarda milyonların hayatını yok etti. Yine de Hitler'in adı tiran kelimesiyle özdeşleşti. Çünkü onun ideolojisi yalnızca bir ulusu değil, tüm insanlığı hedef alan bir nefret makinesiydi. Ve şimdi size soruyoruz. Adolf Hitler, tarihin en nefret edilen diktatörü olmayı gerçekten hak ediyor mu? Yoksa Stalin ve Mao ondan daha mı kanlıydı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.